Yıllarca bir adamın arkasından konuştu, onu insanların gözünde küçük düşürdü ve kimseye görünmeden onun hayatını yavaş yavaş değiştirdi. Ama bir gün kendi mezarında kendi sesini duydu. Beni buradan çıkarın. O an her şeyi anladı. Ama artık çok geçti. Bir zamanlar Anadolu'nun küçük bir kasabasında Osman isminde bir adam yaşardı. Kasabada ona Osman Hoca derlerdi. Her gün camiye gider, namazını cemaatle kılar, insanlara karşı saygılı davranırdı. Sesi güzeldi. Bazen ezan okur, bazen Kur'an tilavet ederdi. Onu görenler, ne kadar temiz bir adam, gerçekten dindar biri derdi. Osman da bu sözleri duymayı severdi. Ama kimse onun iç dünyasını bilmiyordu. Çünkü Osman'ın içinde sessizce büyüyen bir karanlık vardı. Aynı kasabada Mehmet Efendi adında yaşlı, sade ve sessiz bir adam daha yaşardı. Tam 45 yıl boyunca aynı camide müezzinlik yapmıştı. Geceleri ibadet eder, gündüzleri insanlara yardım ederdi. Fakirlere el uzatır, yetimlere sahip çıkar, kimsenin kalbini kırmazdı. Kasabada herkes onu sever, insanlar ona saygı duyar ve duasını almak isterdi. Ve işte bu durum Osman'ın içini rahatsız etmeye başladı. Osman kendi kendine, ben de ibadet ediyorum, ben de camideyim. Peki neden herkes onu benden daha çok seviyor diye düşünüyordu. Bu düşünce zamanla huzursuzluğa, huzursuzluk kıskançlığa, kıskançlık kine dönüştü ve sonunda gıybete dönüştü. Osman önce küçük cümlelerle başladı. Mehmet Efendi göründüğü gibi değil, ben onun bazı şeylerini biliyorum, dedi. Sonra bu sözler büyüdü. Eskiden karanlık işleri vardı, insanlara iyi görünmek için böyle davranıyor, demeye başladı. Bu sözler önce birkaç kişiye ulaştı, sonra kahvede konuşuldu, çarşıda yayıldı, cami avlusunda fısıldandı ve zamanla bütün kasabaya yayıldı. İnsanların bakışı değişmeye başladı. Eskiden saygıyla yaklaşanlar artık mesafeli davranıyordu. Selam verenler azaldı, bakışlar değişti. Mehmet Efendi bunu fark etti ama hiçbir şey söylemedi. Sadece sustu, daha çok ibadet etti ve bir gece Rabbim beni affet, onlara da doğru yolu göster diye dua etti. O kimseye karşılık vermedi ama Osman konuşmaya devam etti. Yıllar geçti. Kasaba değişti, insanlar değişti ama Osman'ın içindeki o karanlık hiç değişmedi. Osman yaşlandı. 74 yaşına geldiğinde ağır bir hastalığa yakalandı. Artık yataktan kalkamıyor, geceleri uyuyamıyor, ter içinde kalıyordu. Kalbi sıkışıyor, nefesi daralıyordu. İçinde tarif edemediği bir korku vardı ama nedenini bilmiyordu. Bir gece gözlerini kapattı ve kendini mezarın içinde buldu. Çok dar, karanlık ve boğucu bir yerdi. Üzerine toprak atılıyordu. Her düşen toprak parçası sanki ateş gibiydi. Nefes alamıyor, boğuluyordu. Ve bir anda kendi sesini duydu. Beni buradan çıkarın, yardım edin, boğuluyorum. Bağırıyor, çığlık atıyor ama kimse duymuyordu. Ses yankılanıyor ama geri dönüyordu. Tam o anda bir ses duyuldu. Osman, ne oldu sana? Dünyadayken ibadet ediyordun, namazını kılıyordun. Şimdi neden ağlıyorsun? Osman titreyerek, azap çekiyorum, mezarım daraldı, nefes alamıyorum, kurtarın beni, dedi. Ses tekrar konuştu. Bu azabın sebebini biliyor musun? Osman sustu. Ve o ses yavaşça gerçeği söyledi. Yıllarca kırdığın kalpler, arkasından konuştuğun insanlar, attığın iftiralar, yaydığın sözler, bunların hepsi şimdi sana geri dönüyor. Osman ağlamaya başladı. Ne olur beni kurtarın, gidelim helallik alayım, her şeyi düzeltirim, dedi. Ama cevap ağırdı. Çok geç Osman, helallik dünyada alınır, sen artık dönüyorsun. Osman korkuyla uyandı. Kalbi deli gibi atıyordu. Hemen oğlunu çağırdı ve titreyen sesiyle, Mehmet Efendi'nin torunlarını bul, hemen getir, helallik almam lazım, dedi.
Oğlu gitti, araştırdı ve gerçeği öğrendi. Geri döndüğünde sessizdi. "Baba, Mehmet Efendi 8 yıl önce vefat etmiş," dedi. Bu söz Osman'ın üzerine bir yük gibi çöktü. Gözleri doldu, eli titredi ve sadece "geç kaldım" diyebildi. O günden sonra Osman bir daha kendine gelemedi. Sürekli "helal et, beni affet, gıybet ettim, iftira attım" diye sayıkladı. Ama artık hiçbir cevap gelmiyordu. Son nefesini verirken gözleri açıktı. Yüzünde korku, pişmanlık ve derin bir acı vardı. Onu toprağa koydular, mezarını kapattılar. Ama o sırada bazı insanlar tuhaf bir şey duyduklarını söyledi. Sanki mezarın içinden hafif bir ağlama sesi geliyordu. Kimisi korktu, kimisi inanmadı, kimisi rüzgar dedi. Ama o günden sonra o mezar kasabada tek bir isimle anıldı: ağlayan mezar. İnsanlar oradan geçerken sessizce birbirine bakar ve fısıldardı. Bazı hatalar insan sustuğunda bitmez. Vicdan konuşmaya devam eder. Ve bazen o ses ölümden sonra bile susmaz. Allah'a emanet olun.